Merhaba dünya, örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz yuvarlak olarak tasarlamış olduğum bu güzel modelin yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Tığ iğne ya da delikli iğne olarak geçen şu şekilde bir aparat kullandım. Arkası bakın böyle delikli, önü de normal tığ şeklinde olan bir malzeme arkadaşlarım bu. Bakın şöyle iyice göstereyim yakından. Hobi mağazalarından, yüncülerden, daha sonra internet sitelerinden rahatlıkla bulabileceğiniz bir tığ arkadaşlarım bu. Şimdi öncekilere göre bu defa bir farklılık yaptım ve yuvarlak olarak bir çalışma yapmak istedim. Bunları ben normal iple, yani şöyle bakın, batik bir iple, ihraç fazlası ve gramla satılan arkadaşlar, kilo ile satılan bir ip. Bu da Himalaya'nın bir ipi. İp hiç fark etmiyor. Yani eğer bir paspas çalışması yapacaksanız tabii ki de biraz kalın olması bizim için daha iyi olur arkadaşlarım. Bir de penye ipler de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Penye ipleri de bu şekilde yapabilirsiniz. İlerleyen zamanda bir tane de ondan yaparak sizinle paylaşmak istiyorum inşallah. Şimdi bunu nasıl başladım? Şu şekilde aldım arkadaşlarım. Bir halka yaptım önce. Daha sonra içerisinden şu şekilde geçiriyorum halkamın. Buraya bir tane zincir çekiyorum ilki olduğu için. Daha sonra bakın şu şekilde ikinci. Yine bir zincirle bağlıyorum. Şimdi bu şekilde yaparak 12 tane topladım arkadaşlar bunun içine. 2, şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.'yi de alıyorum. Bu şekilde. Daha sonra bu ipimi, arkasındaki ipimi bakın şu şekilde tutarak böyle geçiriyorum. Bir miktar bırakalım ki bu birleştirdiğimiz yerle tekrar ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu yuvarlak halkamı hemen tutuyorum, çekiyorum. Bunun ucuyla bunu birleştiriyorum. İnanın o kadar kolay ki üzeri, bir tek burası birazcık oyalıyor sadece. Geri kalan kısmı çok kolay, şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Evet, şu şekilde sıkıştırdım ve bunu açıyorum arkadaşlarım, bakın şöyle. Hatta bunu da içerisinden bu şekilde yok edebiliriz. Şöyle açtım ve bir yuvarlak haline getirdim arkadaşlar. Şimdi ipim yine burada. Bu şekilde alalım bunu arkaya. Bu defa arkadaşlarım bakın şuralardan bir tane buradan giriş yapıyorum. Bir tane orta kısımdan. Bakın şu ikisinin arasından. Hemen bunu da şöyle alayım ki o da yok olsun oradan. Sonra yanındakini, bakın bunu üzerinden aldım bu şekilde. Bir aradan bir üzerinden alarak bu sırayı tamamlayacağız. Bakın şöyle. Şimdi buradan aldım. Sonra aradan, üstten, aradan. Şimdi bakın tığım artık zorluyor beni. Ne yapıyorum? Hemen buradan arkasından ipimi çekiyorum ve hem tığımı rahatlatıyorum hem de bu yuvarlağın daha güzel oluşması için şu şekilde çekiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle açarak evet, şimdi nerede kalmıştık? Bu aradan alacağız, sonra bu üstten alacağız ve bu şekilde devam edeceğiz.
Evet arkadaşlarım, şimdi bakın bu ikinci sırayı tamamladım bu şekilde ve ilk bu bir aradan bir üstten aldığım yere geldim şu şekilde. Şimdi burayı karıştırmamak için arkadaşlar, yukarıya çıktıkça bu arada kalıyor, çünkü nerede artış yaptığınızı nerede yapmadığınızı bilemiyorsunuz. O yüzden şimdi şöyle bir ip keseceğim, kılavuz ip olarak bu ipimi bununla beraber götüreceğim arkadaşlar. Şöyle bunu takıyorum buraya. Bunu bir çekelim önce. Yuvarlağımızı bir halledelim. Şimdi aldım. Bakın ipimi bir koydum. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Böyle duracak burada. Yerimizi belli etmek amaçlı. Yoksa bilemiyoruz nerede olduğumuzu. Şimdi bu sırada da, yani üçüncü sırada da aynı şekilde bir aradan bir üzerinden alarak geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın üçüncü sırayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi 4 5 6. sıralara kadar hiç arttırma yapmadan şöyle göstereceğim şimdi. Bu ipimi hemen bu tarafa attırayım ki belli olsun yine kaldığımız yer. Şimdi buradan hepsinin üzerinden arkadaşlar, bakın şu şekilde aradan almadan direkt üstünden. Bu üçüncü sıramızdı. Dördüncü sıramızı, 5, 6 sıramızı hiç artış yapmadan bu şekilde alarak devam ediyoruz. Bunu arkadaşlarım şöyle göstereyim. Şimdi bu işlemi de bu şekilde yapıyoruz. Bakın şu şekilde açtığınız zaman, eğer aradaki boşlukların çok böyle birbirine hani aralıklı durmasını istemiyorsanız, böyle her iki sırada bir, yok aralıklı olsun fark etmez, hani aradan giden ip de gözüksün istiyorsanız 3-4 sırada bir bu işlemi yapıp daha sonra bir arttırma işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hemen alıp bakın üzerinden arttırma yapmadan. Sandalye minderi, kırlentler, paspaslar yapabileceğiniz bir model arkadaşlarım. Hatta ve hatta daha farklı ipler kullanarak güzel böyle suplalar, çantalar yapabileceğiniz bir çalışma, bir model. Evet bakın bu şekilde devam ediyor. Ve bir sıra daha yaptım ben bunu yaparken ve ondan sonra yine bu iki sırada yaptığımız arttırma işlemini
bir sıra şeklinde yaptım. Daha sonra 3-4 sıra yine hiçbir arttırma yapmadan devam ettim. Ve ondan sonra tamamladım arkadaşlar bu şekilde. Yani büyümesi de bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi şu açıklıklar benim için önemli değil diyorsanız benim 3 sırada yaptığım artışı siz 4 sırada 5 sırada yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi de bir miktar kenar kısmını nasıl yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Onu da hemen şöyle şu ipimle göstereyim. Şuradan devam edelim. Şu şekilde ikisini, üçünü bir, 3 tanesini birlikte aldım arkadaşlarım. Bunu arttırma işimi yaptıktan sonra yapın arkadaşlar. Yani bitimi şeyinizin büyüklüğe geldikten sonraki bitim yeri arttırma yaptıktan sonraki sıranız olsun. Şu şekilde aldım arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4. Bu ilki olduğu için bu şekilde yaptım. Sonra ilk zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Buraya bir tane şöyle sık iğne ile tutunuyorum. Sonra diğer üçüne geçiyorum bakın. Hemen onu da şöyle biraz açalım. Ve şu şekilde aldım. 1, 2, 3 zincir çektim ve birleştiriyorum. Bu şekilde sık iğne yaparak birleştirdim. Aradaki açıklıklar kapansın diye. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın arttırma yapmadığımız için bu aralar daha boş kaldı. Bunu arttırma yaptıktan sonra yapın arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum, kusura bakmayın ama bunları yapmazsanız modeliniz güzel durmaz arkadaşlar. Evet, şu şekilde devam ediyoruz. Ve modelimiz ortaya çıkmış oluyor. Şuradan evet. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.